Model Uçak Atölyesi'nden herkese merhaba. Bu videoda sizlere modellerimizi yaparken ne tür malzemeler kullanacağız onlardan bahsedeceğim. Yani yapıştırıcılar, ne çeşit zımparalar kullanıyoruz. Modelimizi yapmaya başlamadan önce ne yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Çokça soru geldi. Dilerseniz kullanacağımız malzemelere hep birlikte bir göz atalım. Videoyu izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. Model yapmaya başlamadan önce kullanmamız gereken malzemeler nelerdir? Onlardan bahsedeyim sizlere. Öncelikle planımızı rahatça kullanabileceğimiz masif bir ahşaba ihtiyacımız var. Ve bu ahşabı her yerden temin edebilirsiniz, yapı marketlerden. Ve bu ahşap üzerine iğnelerimiz çok rahat işleyecektir ve size daha kolay bir çalışma yüzeyi sağlayacaktır. Planımızı ahşap üzerine açtıktan sonra poliüretan tabanlı bir jelatin ile mutlaka yüzeyi kapatmalıyız. Çünkü ahşaplarımız plana yapışmayacak ve çalıştığımız malzemeleri plan üzerinden çok rahat alabileceğiz. Planımızı mutlaka bantla sabitledikten sonra bu uygulamayı yapalım. Ya da böyle bir şey bulamıyorsak, jelatin bulamıyorsak bir koli bandıyla planda çalışacağımız yüzeyleri mutlaka kapatalım. Bu bize daha rahat bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Ahşap parçalar yüzeye yapışmayacak ve çok rahat plan üzerinden alacağız o parçaları. Kesici olarak bir neşter kullanabilirsiniz. Maket bıçağı kullanabilirsiniz ya da bir tek yan jilet kullanabilirsiniz. Tek yan jiletin şöyle bir avantajı vardır. Bir tarafı kapalıdır. Çalışırken asla elinize zarar vermez. Çok rahat çalışabilirsiniz. Maket bıçağı da yine çok fazla açmadığımız sürece ağzını size rahat bir çalışma ortamı sağlayacaktır o da. Sadece kullanabileceğimiz kadarını açarsak daha iyi olacaktır sizin için. Ve neşter. Bunu medikallerden temin edebilirsiniz. Ben 11 numara kullanmayı tercih ediyorum. Kaplamayı yaparken de kullanıyorum. Kaplama kağıtlarımızı kesmek için ya da ahşap yüzeylerde ihtiyacımız olduğu durumlarda ya da ölçümlerde mutlaka çeşitli ölçülerde cetveliniz olsun elinizin altında. Bunlara çok ihtiyacınız olacak çünkü. Ve yapıştırıcılarımız herkesin bildiği Japon yapıştırıcı, yani siyanoakrilat dediğimiz yapıştırıcılar çok hızlı kuruduğu için bunları kullanmanızı öneririm. Dikkatli kullandığınız sürece hiçbir zarar vermeyecektir size. Bunların ucunda dikkat ettiyseniz insülin iğneleri var. Bunları medikallerden temin edebilirsiniz ama şöyle bir zararı olabilir. Dikkatsiz davranabilirsiniz. Çalıştıktan sonra mutlaka uzak bir yerde bulundurun. Çünkü çalışırken elinize batabilir, size zarar verebilir. O yüzden çalıştıktan sonra kendinizden uzak bir noktada bulundurun. İhtiyacınız olduğu zaman kullanın. Bunların ucunda donmaları olabilir. Bu donmaları da bir çakmak yardımıyla yakarak açabiliyorsunuz. Hiçbir zarar görmez ve defalarca bunu da kullanabilirsiniz. Ya da tıbbi pipet bulabilirseniz tıbbi pipetleri de kullanabilirsiniz. Yapıştırıcının ucunda. Bu size şöyle bir kolaylık sağlayacaktır. Çok fazla yapıştırıcı akmayacağı için hem daha uzun süre yapıştırıcınızı kullanacaksınız hem de yüzeylerde bir kalınlık oluşturmayacağı için ahşap yüzeyler zarar görmeyecektir. Pirit yapıştırıcı kaplamalar için bunun çeşitleri var. Kokusuzdur bu, renksiz, zaten bir süre sonra uçacaktır ve bununla çalışırken kaplamalarınızı çok rahat yapabilirsiniz ve size bekleme süresi sağlayacağı için ahşap üzerinde kaplamayla da biraz oynama imkanı sağlayacak size. Kaplamalarımızda kesinlikle Japon yapıştırıcısı kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü herhangi bir kırım yaşadığınızda ya da tamir etme durumunuz olduğunda kaplamaları Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığınız için yüzeyden sökmeniz zor olacaktır. Ama pirit yapıştırıcıyla o yüzeyleri çok rahat zımparalayıp yeni kaplama yapabilirsiniz.
Ve en önemli malzemelerimizden bir tanesi de zımpara arkadaşlar. Çeşitli kumlarda zımparalar var. 120 kum, 100 kum ve 60 kum. Bunların özellikleri daha kalın yüzeye sahip olmasıdır. Numaralar küçüldükçe zımpara yüzeyleriniz de o kadar sert olacaktır. Genelde kullandığımız zımpara bizim 120 kumdur. Hem modelimize zarar vermeyecek, hem yüzeyi fazla inceltmeyecek, daha rahat bir çalışma alanı sağlayacak size. O yüzden çok kalın zımparaları tercih etmeyin ki ileriki zamanlarda sizler de belli bir tecrübeye ulaştığınızda sizler de çeşitli zımparaları mutlaka elinizin altında bulunduracaksınız. Zımparayı direkt kullanabilirsiniz ama çok rahat kullanamayabilirsiniz. Bir zımpara takozu ile bu işi çok daha rahat yapıp yüzeyleri çok daha rahat zımparalayabilirsiniz. Bunun için bir zımpara takozu genişliğinin ya da boyunun ne kadar olduğu önemli değil. Elinizdeki herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Bir kutuyla da yapabilirsiniz. Sert bir plastik vardır, onunla da yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çift taraflı bir bant, bir zımpara takozu ve zımparaya ihtiyacınız olacaktır. Çift taraflı bandımızı zımpara takozu üzerine yapıştırıyoruz. Zımpara takozumuz hazır. Model kitlerinizi yaparken iniş takımlarınızı yapmak için, kıvırmak için ya da pervane şaftınızı takabilmek için bir yan keski ya da karga burnuna ihtiyacınız olacaktır. O da elinizin altında bulunan herhangi bir karga burnu yardımıyla bu işlemi çok kolay yapabilirsiniz.